Yani 3 dolara konaklama var. Arkadaşlar ilk defa deniyorum. Ahtapot keki. Artık deniyor şu anda. Bakıyor tam hangisi serse. Abi ilk defa böyle bir şey görüyorum ya. Devrimci. Vietnam'ın Atatürk'ü. Bir insanın çok sakalı olması, uzun sakalları olması cinsel gücünün kuvvetli olduğu anlamına geliyormuş. Buranın, Vietnam'ın en bereketli topraklarındayız. Evet, yeni bir videodan hepinize selamlar. Şimdi kayderken girmek istedim çünkü kaldığım yeri size göstermek istiyorum. Böyle bir yerde kalıyorum. Ben dünyayı gezerken suyun en saf halini evlerinize ulaştıran İhlas Arıtma Sistemleri bu videonun sponsoru. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Ve neredeyim? Can Tho. Can Tho diye yazılıyor. Can Tho diye okunuyor. Vietnam'ın güneyinin en büyük şehrindeyim. En büyük 4. şehri olması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam. Çok teknik bilgiye boğmaya gerek yok. Dedim ki kaldığım yeri göstereyim çünkü insanlar fiyatları da soruyor. Ya Melih gidiyorsun biraz fiyatlardan bahset diyorlar. Şuranın konaklama fiyatı 3.7 dolar. 4 dolar bile değil yani. Dün akşam bakmıştım 3 dolar yazıyordu. Dedim 3 dolara bu adamlar vergi mi vermiyor? Vergi mi kaçırıyorlar artık ne yapıyorlarsa. Veyahut da hiç vergileri de yoktur belki yasal olarak böyle bir hakları vardır. Yani 3 dolara konaklama var. Arkadaş bizim ülkemiz çok pahalılaşmaya başladı yoksa her şey bize çok mu ucuz geliyor bilmiyorum. Ama buraya geldim bugün şehrin nabzını tutacağız, pazarlara gideceğiz, sokak lezzetleri tadacağız. Yani dikkatimi çeken ne varsa size aktaracağım ve o yüzden beğeninizi ve yorumunuzu alırım. Şöyle bir yer arkadaşlar. Aman berber de var. Bu arada bayağı bir berber gördüm. Abim de saçlarını boyatmış ha. Özellikle genç jenerasyon bakımına dikkat ediyor. Abim gibi saçları boyatıyorlar. Gençler tıraş oluyor. Öyle bir berber dükkanları gördüm ki yani bayağı bir adamlar dekorasyonun dibine vurmuş. O kadar 5 yıldızlı otel gibi dekor yapmış iç tarafı. Demek ki seviyorlar, iyi görünmek istiyorlar. Güzel bir şey. Buranın adı Şiir Nehri. Can Tho Şiir Nehri anlamına geliyor. Vietnam'ın güzel yerlerinden, görülesi yerlerinden. Tabii ki turistik yerleri görüp sadece köşeye çekilmek olmaz. Pazarlarına, sokaklarına, parklarına girmek istiyorum. Ki şekil A'da gördüğünüz gibi. Şimdi burada öğlenleri sıcak oluyor biraz. Öğleden sonra biraz daha hava serinliyor. Akşam üzeri de böyle o kadar güzel hava oluyor ki yani böyle tam sokakta yürümelik havalar. Kardeşlerim orada top oynuyor. Şehir düzenli, güzel. Bir de şimdi Mekong Deltası burada olduğu için o delta burayı kalkındırmış. Yani şöyle söyleyeyim bizdeki Çukurova gibi, Adana Ovası gibi ovaları düşünün. Yani bu da demek oluyor ki buranın Vietnam'ın en bereketli topraklarındayız. O yüzden toprak coşmuş, insan eksen insan çıkar derler ya öyle bir coğrafyadayım şu anda. O yüzden de çok fazla meyvesi var, sebzesi var. Hatta yüzen pazarı var. Vietnam'ın en eski yüzen pazarını göreceğiz. Hello bro. At bakayım abine. Okay. Yeah. Thank you, thank you, thank you. Nice, right? Okay. Wow, that's good. Vietnam'da çocuk olmak. Where you from? I am from Turkey, my friend. Wow. Brazilian style, right? Thank you so much. See you later. You welcome. Hızlı bir giriş oldu sanki. Ama ne dedik? Bir turist gibi değil, bir gezgin gibi. Yaşarcasına o coğrafyada gezmek. Bak Vietnam'da dikkatimi çeken, size de vay be kardeşim hiçbir bahanesi yokmuş yaş almanın diyebileceğim bir şey, bir manzara göstermek istiyorum. Bakın bu manzara aslında Vietnam'daki insanların spor olan düşkünlüğünü gösteriyor. Amcamızın, abimizin yaş almış, yaşı var ama her türlü sporunu, egzersizini yapıyor ve bu tarzda manzaralara çokça denk geliyorum. Her yerde yürüyüş yapanlar, koşanlar falan var. Ha tabii tercih seçin yani böyle de olabilirsiniz, böyle de olabilirsiniz. İkisinden biri yani siz nasıl olmak istiyorsanız öyle olabilirsiniz. Veyahut da şöyle olabilirsiniz. Bak abim nasıl yatmış o. Vallahi. Şimdi dediğim gibi buranın insanların spora olan düşkünlüğü dikkatimi çekti. Gençler de öyle. Gençler de spor yapıyor. İnsanların kendine verdiği değerler zaten belli şeylerde görülüyor. Yani spor yapması, kitap okuması, sağlıklı bir çevresinin olması. Bunlar bence gelişmişlik göstergesi. Artık insanlar ekonomik kaygılardan sıyrıldıktan sonra ne yapacak adamın yani para kazanma gibi bir derdi yok. Ne yapıyor? Felsefe yapıyor, sanatla ilgileniyor. Maslow'un o hiyerarşisi var ya orada ne var? İşte barınma, işte yeme, üreme, hayvani ihtiyaçlarımız var. Ama zirveye doğru çıktıkça ne var? Kendini gerçekleştirme var. Yani bu abilerimiz, bu insanlar artık para kazanma işini bir köşeye bırakmış. Sağlıklı bir şekilde hayatlarını idame ettirmeye çalışıyorlar. Benim gözlemlediğim bu. Burada ne varmış ya? Ana sokak ortasında tıraş yapan arkadaşlar. Hello. Hello. Biraderlerim burada ne yapılıyor? Buradaki arkadaşlar ne yapmaya çalışıyor? Siz kimsiniz? Öğrenci misiniz?
Ha, hayırseverlik saç kesimi. Haircut spray. Formu. Arkadaşlar burada baksanıza çok güzel bir organizasyon yapmışlar. Bu gençler hayrına insanların saçlarını kesiyorlar. Siz öğrenci misiniz? Academy. Akademi. Aa, oturuyoruz mu? Aa, şaka gibi ya. Arkadaş bir anda ben kendimi böyle berber koltuğunda buldum. What is your name? My name is here. Eye. My name is Meli. Yolun güzelliği aslında bu arkadaşlar. Akışta olmak böyle bir merhabalar, kapı açılıyor zaten. Yeter ki ön yargı olmasın. Bir selam verin. Arkadaşların gözünün içine bakıp halini hatırını sorun. Dil konuşamıyorsanız bile açın Google Translate'i gösterin. Vaziyet bu böyle. Bir anda insanların arasına karışıyoruz. Kardeşim sanki el değiştirdiler. Ben göremiyorum arka tarafı ama burayla alakalı bir şey öğrendim. Bak fark ettiğiniz gibi arkadaşların hiçbirisinde sakal yok. Burada bir insanın çok sakalı olması, uzun sakalları olması cinsel gücünün kuvvetli olduğu anlamına geliyormuş. Bunu duyunca çok şaşırdım. Ve işin ilginci şu ki burada hiç kimsenin uzun sakalı yok. Genelde bu coğrafyada, Güneydoğu Asya ülkelerinde zaten çok sakallı insan yok. Çok sakal çıkmıyor. Genelde köse insanlara denk geldim. Uzun sakal aslında çok sıcak da bakmıyorlar. Çünkü yediği yemeklerde filan hani böyle daha önceki videolarda yediğim yemekleri görmüşsünüzdür. Böyle çorba, noodle'lar filan var. O noodle'ları yerken sakalınız uzun olduğu zaman sakalınız yemeğe girebilir. O yüzden çok güzel bir görüntü de olmayabilir. O yüzden uzun sakala çok sıcak da bakmıyorlar. Come in. Yeni bir şey daha öğrettiler bana. Come in da teşekkür ediyorum demekmiş. Arkadaş tıraşımızı da olduk. Şöyle puanlarsanız sevinirim. Ben göremedim bu arada ense tıraşım nasıl, ne yaptılar. Yorumlar kısmında puanlayabilirsiniz. Seyahate çıkınca, o sokağa çıkınca bir coşuma geliyor. Böyle bir heyecan geliyor. Diyorsun ki yine çıktım bak. Ben hosteldeydim böyle. İnsan durdukça durası geliyor. Hareket edemiyor ama hareket edince de kendi ritmini bir yakalıyor. Sonra akıyor gidiyor. Bilmiyorum ama YouTube'a biraz yoğunlaşınca çok güzel reaksiyonlar almaya başladım. Böyle artık yorumlar geliyor, motive oluyorum. Bakın daha önce bunu görmüştüm. Ama ya bunu görünce ben var ya sarma aklıma geliyor. Ve sarma benim en sevdiğim şeylerden bir tanesidir. Kolay gelsin öncelikle. Acaba bu nedir? İçerisinde domuz eti var mı? Beef. Et var diyor içerisinde. Leaf. Yeah. Beef and grapes leaf. Yeah. Okay. Banana. Marul var. Banana mı? What's this? Yeah, banana. Muz. Yeah. Pineapple, ananas, rice paper, okay. Pirinç kağıdı, noodle Yeah. ve bu şekilde tüketiyorlar. Yeah. And we have the sauce. Sos. Fish sauce. Ananas, şeker, içerisinde baharatlar var. Bu sosla beraber yiyorsun. Bak Oh, where are you from? I am from Turkey. What do you know about Turkey? I know Turkey by Facebook and YouTube on the TikTok. I have information about beautiful in the Turkey. Yeah. Yeah. Pirinç kağıdı gördüğünüz gibi şöyle. Salad. And we have in Vietnamese say yip cá. Yipke adı Yeah. verilen. Böyle yeşillikler maruluydu. Yeah, yip cá. Yipkeler şu şekilde. Arkadaşlar deniyorum. I've had one. Yes. I like it. Yalnız sevdim ben bunu. Yeah. Çiğ köfte gibi bir mantık var içerisinde. Ama tat güzel, hiç rahatsız edici değil. Ve iyi ki denemişim dediğim bir tat. Bizdeki dolmayı anımsatıyor bu arada ama tadı biraz daha bilirsiniz etli dolma gibi. Lezzetli. Yol açılıyor. Sağ olsun arkadaş da bayağı bir bilgi verdi. Yani İngilizce ne kadar Google Translate'ten konuşursak konuşalım arkadaşlar. İngilizce olmadığı zaman muhabbet sohbet tıkanıyor. Bak mesela burada bu ne ki acaba? Hiç bilmiyorum şu anda. Hello, what is this? Sweet. Can I try? Arkadaşlar şöyle bir krema. What's inside? Like Egg. yumurta, Milk. süt, şeker ve böyle kıvamı da şu şekilde. I like it. Hanımefendi her gün yapıyormuş bunu. Bu şekilde. Vallahi sevdim ben. Is coconut inside coconut or not? No, no. No coconut. Coconut yokmuş. Only milk. Biraz tiramisu havası var, biraz puding havası var. I like it. Thank you. Demin yediğim de 70 liraydı. Arkadaş sadece orada var ya 120 liralık marul vardı. İçerisindeki ananası, işte salataları falan saymıyorum. Bu tarz ülkeler insanı kendini zengin hissettiriyor ya. Bak abi şimdi işte burada ne? Köfte mi bu? Ne bu?
Abi bakın hamuru var. Hamuru o şekilde koydu. Burada kıyma gibi bıldırcın yumurtaları. Bizdeki mantı gibi yapıyor. Bakın oradan alıyor. Aa içerisinde bak bu şekilde böyle hazırlamış. Vallahi ben de sizinle beraber ilk defa görüyorum şu anda. Yalnız benim arkaya doğru geçmem böyle. Evet. Daha neler göreceğiz ya. Tam gün batımı saatleri. Burayı sevdim ya. Ben Vietnam'ı gerçekten çok sevdim. Bana hep şey diyorlardı. Vietnam'a gidince çok seveceksin. Tayland'dan gidiyorum bir de. Tayland'a göre Vietnam daha iyi. Tayland'a gitmeyin, bırakın Vietnam'a gidin. Vietnam'a gelenler genelde burayı daha çok seviyor. Şimdi neden olduğunu anladım. Hem ucuz hem ekonomik hem insanlar da az turistik olduğu için ve turistik olmaya çalıştıkları için turiste sahip çıkıyorlar. Daha o doygunluğa erişmemişler. Böyle benimsiyorlar, misafirperverler. Değil mi arkadaşlar? Hello. Dijital göçebeler de burayı tercih ediyor, Vietnam'ı. Hem uygun. Şu ana kadar gerçekten Vietnam bende çok güzel kapılar açtı. Daha burada çok vakit bile geçirmedim. Ama çok beğendim. Hep diyorlardı, böyle abilerle falan karşılaştım yolda. Diyorlar Melih sen Vietnam'a git. Vietnam şöyle, Vietnam böyle, öve öve bitiremiyorlardı Vietnam'ı. Dedim herhalde Vietnam'da ne bunlar, yani Vietnam hükümeti bunlara para mı veriyor? Meğersem adamlar haklıymış. Ha, Cantao. Bakın arkadaşlar yazılışı böyle bu arada Cantao'nun. Cantao. Bu ne ya, zeytin mi bu? Turşular, atıştırmalıklar, zeytinler. Ha bakın bu da Vietnam usulü krep. Tamam bakın burada artık o street food dedikleri sokak lezzetleri ve abi deniz ürünleri. Bak buraya koymuşlar bu şekilde. Şunlar hep böyle jöle gibi düşünün, atıştırmalıklar. Hatta bu sütlü çayların içerisine de bunlardan koyuyorlar. Bunlar hep o işte sütlü çaycı. Bak fasulye de koyuyor içerisine. Ha neler neler ya. Banh mi zaten her videoda bahsediyorum arkadaşlar. Ekmek arası buranın. Fransızlar döneminde geliyor ama sonra tabii ki onlar kendilerine, Vietnamlılar kendilerine göre onu revize ediyorlar. Burada tabii ki Çin mantıları, kamışlarımız efendim. Allah baksanıza ya, rengarenk. Delta'nın bütün mahsulleri burada. Bak deniz ürünleri, yumurtalar, yengeç. Yengecin de nasıl eti çıkıyorsa. Bakın yine burada pirinç kağıdının üzerine yumurta koymuş, yeşillikler koymuş, soğanı kızartmış, soğandan koymuş ve ortaya bir karışım yapıyor. Yufka gibi. Baksanıza şeyi nasıl yapmışlar ya bu mantıları. Bunlar mantı gibi düşünmüşler. Hello my friend. What's that? Ha, ahtapot kekiymiş bak. Octopus cake. Can I try one? Arkadaşlar ilk defa deniyorum. Ahtapot keki. Şöyle bir tane göstereyim size. Sossuz bile çok iyi, biliyor musunuz? Çok iyi ya, dolu dolu. Abim pilavı çevirmiş arkadaşlar. Pilavcısı buranın muhtemelen. Tavuk bacakları burada. Şunun ne olduğunu anlamadım ama yumurta gibi bir şey herhalde. Bu şekilde yapıyor. Pilavı çok iyi yapamasalar da yine fena değil yani. Vietnam'da deniz ürünleri, midyeler, kabuklular, istiridye. Şu ne bacağı ya? Buranın değişik özelliklerinden bir tanesi de abi böyle birçok el işinden şeyler yapılıyor. Benim başımda bildikleri samuray kılıcına benziyor. Tabii simsiyahıydı böyle. Yine travmalarımız kendini hatırlattı. Arkadaş bu salyangozlar bize hep çok şey geliyor ya. Bunu güzelce süslüyorlar. Bak bunun içerisine böyle sosları koyuyorlar. Akabinde bu sosla beraber böyle ağır ateşte bu pişiyor. Piştikten sonra da afiyetle yiyorlar. Yani bize bunlar çok uzak geliyor, bu kültür, bu tat, bu lezzet. Ama burada çokça tüketiliyor. Bakın içerisine de karabiber taneleri koymuşlar. O ham halini koymuşlar. Vay 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 vay. Bir diğer pazar. Lan sen ne kadar tatlısın. He? He? Ama I can show this. You wanna play? At deniyor şu anda. Bakıyor tam hangi serse. Kaybettim. Bu ne tişörtler? Ha, çocuğunuzun tişörtünü. Thank you so much. I don't have a baby. Bak aynen buralar ucuz ha. 50k. 100 dedi 140 lira. Ve tabii ki bir mimar gibi konuşmayacağım ama Fransız mimarisi burada
birçok koloni yaşadı. Onlar burayı sömürmeye çalıştı, sömürdü derken geriye bıraktıkları eserler de var işte. Yani Fransız, aman kardeşim ben hissedemedim. Abartı egzoz falan diyor araçlarda. Geldikleri anlaşılmıyor. Arkadaşlar şuraya baksanıza ya, böyle bir yeri gördüm. Adamlar sadece bu oyuncakların kiralandığı, oyuncakların kullanıldığı bir yer yapmışlar. İçerisinde isterseniz çikolatayı almaya çalışın, isterseniz ayı, bebek, tatlı atıştırmalıklar, hepsini almaya çalışıyorsunuz. Buranın insanı seviyor bu tarz oyunları ha. Yani gerçekten o sokakta gezen, işte kazı kazan satan teyzelerin neden fazla olduğunu biraz daha iyi anlıyorum. Bu tarzda oyunları seviyorlar Vietnamlar. Thank you so much. Yiyecekleri de şu taşların üzerinde yapmaları peki. Taşların üzerinde pişiriyorlar. Abi siz propaganda mı yapıyorsunuz ya? He? Ve nereye geldik? Arkadaşlar rıhtıma. O insanların akşam yürüyüşe çıktığı, insanların sevdikleriyle buluştuğu, ilk aşklarını yaşadıkları, köpekleriyle gezdikleri. Hello. Hello. Hello, small canal. Thank you so much. It's very late. Canal. Thank you so much. Very late. Sınav abi şu anda çok bu saatte gidip de ne yapacağım kanala? Burada birçok kanal olduğu için kanal gezileri yapıyorlar. Hatta benim kaldığım hosteldekiler de bana söyledi. Hemen sana tur satalım. Ben dedim ki durun ya, bir acele etmeyin. Yani zaten yarın öteki gün çekeriz. Bilmiyorum kanala açılır mıyım açılmam mı, ama bazıları özel turlar yapıyor. Yani birkaç kişinin katıldığı, yani eşinizle dostunuz. Bazıları da böyle kalabalık turlar şeklinde gidiyor. Bu kanallarda geziyorlar. Eskiden burası arkadaşlar çok temizmiş, tertemizmiş. Ama bu arada 5 tane ülkeden geçiyor. Çin'de doğuyor koskoca o Annapurna dağlarının arkasından geliyor. Düşün, Annapurna'ya geçiyor. Oradan nereye gidiyor? Oradan Myanmar'a geçiyor. Myanmar'dan Tayland'a geliyor. Tayland'dan Kamboçya'ya geliyor. Kamboçya'dan Vietnam'a geliyor. Vietnam'dan da okyanusa dökülüyor. Tabi buraya gelene kadar düşünün siz, yani çevre kirliliğini, bu nehrin etrafında olan fabrikaları düşünün. Pazarda filan meyveleri bunlarla yıkayan insanlar var. Yani her şey güzel, hoş. Tabii ki böyle bazen mide bulandırıcı şeyler de oluyor hayatın içerisinde. Teknemiz nasıl? Bu tarzda tekneler çok gördüm. Hep restoran konseptinde yapıyorlar. Bak burada da 7-8 kişinin gidebileceği tekneler. Love Bridge, Aşk Köprüsü. Bilin bakalım ne eksik. Herkes eşiyle dostuyla. Ben yine yalnızlar oynuyorum. Yalnız bu köprü işini yapıyorlar bunlar ha. Karşı taraftaki köprü de güzel. Hatta belki çok ikonik bir fotoğraf var. Belki görmüşsünüzdür. Böyle sosyal medyada belki denk gelmiştir. Avuç içerisinde bir yol var, yürüyüş yolu. Böyle çok güzel gün batımı falan oluyor. Tabi biraz Photoshop'ta oynuyorlar, abartıyorlar onu da. O fotoğrafın ben Vietnam'da olduğunu Vietnam'a gelince öğrendim. Yani biraz soruşturdum, sorguladım Vietnam'da ne var falan diye. Meğersem o görüntüler Vietnam'danmış. Hava kararınca arkadaş herkes dışarı çıktı. Öyle 7'den 70'e insanlar. Burada yaşayan da insanlar ha. Şurada fotoğraf çektiriyorlar. Ho Chi Minh mi? Aynen. Ho Chi Minh. Ho Chi Minh'den bahsetmiştim size. Devrimci. Vietnam'ın Atatürk'ü. 1890-1969'lu yıllarda yaşamış. Ülkenin bağımsızlığındaki en öncü isim, önderleri ve ona büyük saygı var. Bakın insanlar da fotoğraf çektiriyor. Burada kırmızı atlı bir heykel var. Bu atın, bu heykelin altından geçen insanlara da insanlar bunun kendilerine iyi şans getirdiğine inanıyor. Bu tarzda birçok inanç var burada. Burası bir Çin tapınağı ve özellikle Çin'in yeni yılında burada kutlamalar, seremoniler yapıyor insanlar. Bu Çin tapınağına gelip arkadaşlar bolluk diliyor, bereket diliyor, aşk diliyor. Öyle bir yer. Yani buranın gelip görülesi yerlerden daha çokça bahsedilebilir ama kabaca bu şekilde bahsedeyim dedim. Bakın burada ekmeğin içerisine şeker koydu. What is this? Patates. Potato. Ablam hepsini denettiriyor bana. Ayağımın bereketiyle geldim. Burada da şeker atıyor. Patates püresi, fıstık, kokonat. Abi ilk defa böyle bir şey görüyorum ya. Tatlı bir atıştırmalık. Ben geldim buraya bakın. Müşteriler akın akın geldi. Resmen ekmek arası pilav yiyorum ya. Tabii ki bu tatlının üzerine şeker kamışı suyu. Devam. Ha kardeşim buyur. Mix mango. Can you make? Yes. Is it good? 14 lira. Arkadaşlar dükkan harıl harıl işliyor.
O kadar lezzetli ki. Şunu öve bitiremem yani. Bunu sabaha kadar övebilirim. Yalnız orası bak dolup taşıyor. Bu kardeşim sinek avlıyor. Şimdi mangonun tadını biliyor olabilirsiniz. Şeker kamışın tadını biliyor olabilirsiniz. Ama ikisini karıştırdığınca ayrı oluyor. Ama benim favorim ne biliyor musunuz? Mango ve muz. Püf. O ayrı bir tat. Yani o imkanınız varsa kesinlikle denemeniz gereken bir şey. İçerisinde biraz buz. Bunun keyfini çıkartarak içmek istiyorum. O yüzden şöyle gideceğim, orada içeceğim. Orada bilet satmaya çalışıyorlar. I discount. Yeah. I discount for you. Yeah, because of I have more than 100,000 followers. Many Turkish people will come. Yeah, I Yeah, buy ticket. I can show you tomorrow. Yeah, Your company. yeah, I discount for you, okay? Okay. Yeah. Arkadaşlar şu anda tam merkezde hanımefendinin böyle bir dükkanı var. It's a big boat. Big boat, big group. Büyük botu var ve diyor ki Türkler geldiği zaman onlara indirim yapacağım. Kendisini bulun. Normalde 100 kaymış. 100 bin yani 80 bine verecek. %20 indirim yapmış oldu. Thank you so much. Tomorrow 5:30, 5:20 I will be there. Okay, see you. Bye bye. Baksanıza gençler abi siyaset konuşmuyor, politika konuşmuyor. Herkes eğlencesinde, eğitiminde, dersinde. Böyle bir atmosfer uzun süre sonra böyle bir atmosferde kendimi görmemiştim. Ben Vietnam'da şöyle insanların eğlendiği çok güzel bir yer. Gençlerin yaşadığı bak burada dans ediyorlardı demin gördüğüm arkadaşlar dans ediyorlardı. Gençleri överken kardeşim de burada TikTok videosu çekiyor herhalde. Kedi yürüyüşü. Evet. Kardeşim topukları giymiş. Herkes bir şey yapıyor. Burası ama böyle tam şey. Gençlerin bulunduğu bir yer yani. Yani değişik bir ortam ya. Ve arkadaşlar bilmiyorum benim için dolu dolu geçti. Umarım size aktarabilmişimdir. Dünya turu yolculuğum devam ediyor. Vietnam hoşumuza gitti. Vietnam'da dağ bayırı gezmeye devam edeceğiz. Yarın güzel bir tura katılıyorum. Nehir'de güzel marketlere gideceğiz. Yani burası için çok önemli bir yer. Size oraya aktaracağım. Ve bu tarz videoların devamı gelecek. Bizimle alakalı yorumları paylaşırsanız çok sevinirim. Beni motive etmiş olursunuz. Yolumu güzelleştirmiş olursunuz. Seviliyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.